Peki şimdi siz çocuksunuz ve anneniz babanız sizi anne ya da babası yerine koyuyor. Bu ne demek? Neden olur? Şimdi bir anne çocuğuna annem diyorsa, anneciğim diyorsa şimdi o çocuğu annesi yerine koyuyor demektir. Cildinizle ilgili bir sorunuz varsa bileceksiniz ki öncelikle sizin alabilme ile ilgili bir sorununuz var. Eğer babasından babalık görmediyse çevreye baba olmak isteyen, annesinden yeteri kadar annelik görmeyip de bu sefer çevreye anne olmak isteyenleriniz vardır. Bunlar da içeride Yaradan'a öfkeli olanlarınızdır. Evlenememiş ya da evlendiği halde koşa koşa ana baba evine dönen kişiler anne ve baba ile geçmişte yaptıkları nikahlarını bozmayan kişilerdir. Hepimiz hoş geldik sevgili dostlar. Bugün yine çok değerli, güzel böyle sorularınız gelecek. Sorularınızı birlikte yanıtlıyor olacağız. Evet. Ve güzel bir şekilde sorularınıza birlikte yanıt arayacağız. Bir sürü konular, bir sürü çok güzel gelişmeler var ve bu gelişmelerle ilgili her biriniz inşallah güzel sorular soracaksınız ve biz de bunları aktaracağız. Tabii bu arada biliyorsunuz ki derin arınma detoksumuzu tamamladık ve orada bir sürü değerli dostlarımız çok güzel deneyimler kazandılar. Bunları böyle paylaşıyorlar. O paylaşımları da bizlerle de dedik paylaşsınlar, bizler de sizlere iletelim. Ve bir sürü dostlarımız bedende, duyguda, zihinde, ruhta ne kadar arındılar, neleri dönüştürdüler, ne kadar böyle iyileşmelerin içindeler. İnşallah sizler de vaktiyle bu güzel tatların, lezzetlerin içerisinde olun. Tabii bir taraftan da şu var, bir tane kampımız vardı. Yenilere başlangıç kampı, yeniliklere. Ve orada da çok harika, çok güzel böyle bir sürü deneyimler yaşayan arkadaşlarımız, dostlarımız oldu. Ve tabii ki biz de hemen dedik ki Kasım ayına bir kamp daha yapalım. Ve Kasım ayına da bu sefer aydınlık ile karanlığın dansı kampını hazırladık sizler için. Ve bir taraftan her birimizin içindeki eril enerji, kadının da erkeğin de ve aynı zamanda dişil enerji hayatın içerisinde nasıl bir dengeleme ile, nasıl değer farklılaşmasıyla böyle harika bir dansı var. Bu dansı kendi içimizde uyum içinde yaptığımızda yani böyle birbirimizin ayaklarına basmaktan özgürleştiğimizde ne kadar harika bir şekilde olduğunu birlikte deneyimleyeceğiz ve orada da dostlarımız kamptan sonra inşallah sizlere güzel bir şekilde aktaracaklar. Tabii ki bu kamplarımız hani belli bir oda sayısında. Çünkü yerimiz, alanımız belli bir şekilde sadece bir 60 oda ayırdık burada. Ve dostlarımız da hayırlısıyla burada bu kampı yapacağız ve size de güzel olan haberler ileteceğiz. Şimdi bir tane biliyorsunuz ki benim senede bir kere iki kere yaptığım böyle Şifa Vakfı yararına, İbn Sina Akademi Şifa Vakfı yararına böyle bir seansım var. Şifa seansım var. Ve bu seansla ilgili Instagram'ımda bilgiler aktardık. 23'ünde çekilişi var. Ben ilk gün böyle bir 5-600 kişi müracaat etmişti. Dedim çok az niye daha binleri geçmedi. Arada bir 20-30 kişi de anlayamayıp da hani böyle yok şu niye böyle bu niye böyle diye onları da tabii ki çok önemli. Kim nelere takılıyor? Kimlerin takıldığı enerji ne? Neyi neyle ölçüyorlar? Böyle bir 20 kişiler var. Onları da böyle tabii dikkatle okuyup değerlendirmekte fayda var. Yani siz ne almak istiyorsunuz? Bu hayattan almak istediğiniz ne? Ve bununla ilgili talepleriniz, dualarınız, sözleriniz ne ölçüde? Bu da tabii ki önemli. Şimdi birazdan tabii ki çalışmamıza başlayacağız ama sizlere 2 tane hediyem var. Bunlardan bir tanesi katıl butonuna üye olan dostlarımıza bir ay Haziran ayında ne demiştik? Herhalde açacaklar bugün yarın. Babalar günüyle ilgili baba ile helalleşme çalışmasını hediye edeceğiz.
Ve WhatsApp grubumuzdaki ücretsiz bir abonelik bu, biliyorsunuz. WhatsApp grubumuzda, bilgilendirme grubumuzda olanlara da yine çok özel, güzel bir atölye çalışması hediye edeceğiz. Onlar bayram boyunca izleyecekler. Bayram boyunca hediye edeceğimiz çok değerli, güzel bir çalışma. İsmini vermeyeceğim ama gerçekten çok önemli. Bu dünya üzerindeki bazı hem olayları fark edeceğiz ve buradan mezuniyetin, buradan başka alemlere veya ya da öte alem dediğimiz neyse, ne anlıyorsanız bunlarla ilgili bazı böyle geçiş bilgileriyle ilgili böyle bazı mekanizmaların, matematiğin anlatıldığı bir atölye çalışması bütün WhatsApp grubumuzdaki kişilere ücretsiz olarak hediye edilecek. Sadece işte WhatsApp'tan herhalde arkadaşlarımız ya da Instagram'dan yazıyorlar. Nasıl yazdıklarını ben de bilmiyorum ama bizim arkadaşlarımız Türkiye'nin dünyanın her yerinden WhatsApp gruplarımıza üye olan dostlarımıza dediğimiz gibi bu atölye çalışmasını hediye edecekler. Tabii ki şimdi soru cevapları da işte gerek katıl butonunda olan arkadaşlarımız gerek de her birinize sorularınızı yanıtlamak üzere bir yolculuğa çıkacağız. Evet, Babalar Günü hediyesi bütün şu anda buradaki o yıldızlı dostlar, arkadaşlar, yani katıl buton üyelerimize ücretsiz hediye. Yani 100 liraya işte diyelim ki 1000 liralık bir şey alıyorlar. 1'e 1000. Evet, neden? Çünkü biz sizlere dolu dolu bir şeyler vermek istiyoruz, akmak istiyoruz. Nerede bir bahanesini bulduğumuzda, bir aracını bulduğumuzda da bunları sizlere aktarıyor olacağız. Şimdi tabii ki son kampımızda çok güzel bir sürü haller, durumlar vardı. Onun için 1-2 hafta dinlendik. Ve ancak böyle hani sarhoşluklarımız, kamp sarhoşluklarımız, deneyim, tat ve lezzetlerimiz böyle yerine geliyor. Onları sindiriyoruz. Onun için 2 haftadır sizlere çalışma yapamamıştım. Bu haftalar inşallah, evet, katıl butonu neredeymiş ben de bilmiyorum. Arkadaşlarım yazsınlar, herhalde aralarda böyle bir şeyler de olacak. Hemen arkadaşlarımıza yazsınlar, yardımcı olsunlar ve isteyenler katıl butonundan üye olabilirler. İsteyenler de WhatsApp grubumuzdan, hatta mutlaka o bilgilendirme, takip sistemlerimizden birbirimize yardımcı olalım. Evet. Şimdi babam beni severken annem diye severdi. Şu anda babamla görüşmüyoruz. Nasıl şifalanır bu durum, demiş Zeynep. Şimdi önce bu işin, bu halin bir okuması yapalım. Babalar Günü'ne özel. Şimdi bakın. Eğer çocuğunuza annem diyorsanız, babam diyorsanız, değil mi? Ya da size anneniz böyle ifade ediyorsa şimdi bu ne demek diye bakın. Yani şimdi bir anne çocuğuna annem diyorsa, anneciğim diyorsa, şimdi o çocuğu annesi yerine koyuyor demektir. Şimdi bir baba aynı şekilde oğluna babam benim diyorsa oğlunu baba yerine koyuyordur, değil mi? Babacığım diyorsa gel babacığım. Hayır, o senin oğlun, gel oğlum. Ya da gel kızım. Ya da işte gel anneciğim. Şimdi kızınıza bir anne yerine koyuyorsanız önce şimdi bu kişiler üzerinden anlatalım ve açalım. Şimdi özellikle karşınızdaki hitabınız şuur altınızın da bir göstergesidir. Yani siz orada, ya bu ne kadar masumca bir şey. Bir insan kızına anneciğim demez mi? Bir babacığım demez mi? İşte yani bu görünürdeki kısımdır. Oysa ki şuur altı burada bambaşka oyunlar oynar. Hem çocuğunuza aslında bir aktarım yapıyorsunuz. Sen benim annem yerine koyduğum kişisin. Onun için anneme verdiğim değeri sana verip kendime seni anne yapacağım. Yani annemi yapamadım, karımı yapamadım ya da işte eşimi yapamadım ve şimdi seni annem yapacağım. Şimdi bu sorumluluklardan özellikle kaçının. Çünkü bu sorumlulukları aktardığınız çocuklar ileride kulaklarınızı çekerler ve kendilerini kurban psikolojisi de hissedip hayatlarında bir sürü romatizmal eklem ağrıları ve
sağa sola da kendilerini anne baba halinde bulurlar. Verdiğiniz bu mirastan dolayı. Peki şimdi siz çocuksunuz ve anneniz babanız sizi anne ya da babası yerine koyuyor. Bu ne demek? Neden olur? Şimdi bir kere özellikle alamayan çocuklar, bakın burada çok önemli bir sistem anlatılıyor. Yeteri kadar hayattan alamayan çocuklar, anneliği, babalığı yeteri kadar içeriye alamayan ve kabul edemeyen dostlar ne yaparlar? İşte onlar vermek isterler. Onaylanmak için vermek isterler. Bu sefer annelerine ve babalarına ne yaparlar? İşte anne ve baba derler, annelik babalık ederler. İzin verin babanız size babalık yapsın, İzin verin anneniz size annelik yapsın. Siz onların annesi, babası, karısı ya da kocası olmaktan sakının sevgili dostlar. Çünkü bugün mesela evlenememiş ya da evlendiği halde koşa koşa ana baba evine dönen kişiler anne ve baba ile e, geçmişte yaptıkları nikahlarını bozmayan kişilerdir. Burada herhangi bir cinsel durum değil, anlaşmalarını bu şekilde yaptıkları içindir. Hemen baba evine dönme isteği. Anne ile babayla çözemedikleri, halledemedikleri ve onlarla eş durumu, anne olmak, baba olmak, anne babalarına anne ve baba olmak ya da eş olma ihtiyaçlarını çözemeyen kişiler oraya karşı kendilerini bir sorumluluk halinde hissederler ve kendi hayatlarını sadece onların onayı için yaşarlar. Yani o bir olana, kendi özlerinde, ruhlarında olan, Yaradan'dan gelen aslında sese, titreşimlere kulaklarını kapatıp Allah'a şirk koşarlar. Yani ortak koşarlar. İşte bu gibi kişiler bu sefer ileride de kendi çocuklarını böyle yetiştirmek isterler. Ve bazen de şöyle bir durum olur. Eğer babasından babalık görmediyse çevreye baba olmak isteyen, annesinden yeteri kadar annelik görmeyip de bu sefer çevreye anne olmak isteyenleriniz vardır. Bunlar da içeride Yaradan'a öfkeli olanlarınızdır. Yani bak Allah'ım sen bana babalık edecek bir baba vermedin. Şimdi o baba görsün ben herkese babayım. Ya da bak sen bana yeteri kadar annelik edecek bir anne vermedin ve ben şimdi herkese analık ederim. Herkese anne olurum ve aslında oradaki sitem Yaradana'dır, Tanrı'yadır. Burada kendinizi doğru bir şekilde okuduğunuzda güzel bir şekilde bu hal ve durumdan özgürleşebilirsiniz sevgili dostlarımız. Yağ bezeleri demiş bir arkadaşımız. Tabii yağ bezesinin nerede çıktığı çok önemli. Hangi meridyen üzerinde bu yağ bezeleri var? Bunlar çok önemli. Bölge, işte meridyen bunların her bir tanesi çok önemli. Bunların tabii ki yağ bezesi mi? İşte diyelim ki bir yani sil benzeri bir şey mi? Papilloma mı? Bir virüs kaynaklı mı? Bunların öncelikle bakmakta fayda var. O enerji yani oraya akmayan bedeninizde nerede buna benzer sistemler varsa enerji kanalının tıkandığı alanlarda baloncuk yapması gibi düşünün. Kendini korumaya alan oradaki bir kanal gibi düşünün. Evet bunları işte bypass edip yaktırabilirsiniz, kestirebilirsiniz elektrokatörlerle falan bir sürü bir şeyler yapabilirsiniz. Fakat sebebini ve kökenini oradaki enerji tıkanıklığı yerini anlayarak yapmanızda çok daha fayda olacaktır. Şimdi biraz önceki şimdi yarısını okudum ama şöyle anlatayım. Yani eğer çok sert ve katı bir babanız varsa, madem babalar günü geliyor ve çok baskı yapıyor ve siz bu çok baskılar sonucunda büyüdüyseniz, bu size ne anlatır, nasıl bir gelişim ve nasıl bir tekamülün içindesiniz ve bu hali nasıl okuyup bundan nasıl özgürleşebiliriz? Ben şimdi soruyu böyle biraz daha derledim, topladım diyelim. Şimdi özellikle baba baskıcıysa ruhsal, manevi bir baskıya ihtiyaç vardır. Ve babasından baskı hissedenler
zaman baskısıyla büyürler aynı zamanda. Yani diyelim ki baba öldü gitti, artık baskı yapacak bir şey yok. Bu sefer zaman onlara baskı yapar. Çünkü bu da eril bir enerjidir, dedi ki aydınlık ve karanlığın atölyesinden sonra bunun tabii ki bir de kampını yapalım dedik. Ve bu kampa da bu atölyeyi izleyenler ve onlar da ekstradan böyle bir indirimle izleyecekler ki hani bu atölyenin bilgisiyle kampta çok daha ileriye, çok daha güzel böyle enerji fışkırmalarıyla, böyle tatlı lezzetli böyle idrak patlamalarıyla buluşalım. Bu alanı güzel okuyup çözelim. Şimdi buradaki işte erilin, babanın baskısı baba olmasa da devam ediyor. Bu sefer kadınsa bir koca, bir erkekse bir devlet, bir otorite, bir müdür, bir üst makam. Onun baskısına ihtiyaç duyuyorsun. Yani sen burada kendini ayakların üzerinde hissedebilmek için sert, katı ve otoriter bir erile ihtiyaç duyarsın ve buna duymanın sebebi senin kurallar ve yeryüzünün, dünyanın sistemine doğru şekilde uyabilmek, haddini bilebilmek, kendi sınırlarını korumayı ve güçlenmeyi öğrenebilmektir. Ve baskı ne kadar fazla ve yüksekse de o kadar ayağın yere daha sağlam bassın ve daha iyi köklenebil diyedir ve bunun da bir ihtiyacı vardır. Şimdi eğer sen bu ihtiyaçtan kurtulmuyorsan gelen hani der ya giden gelen aratır. Gelen her zaman gidenden daha beter baskı yapar. Yani koca babadan daha fazla o gider. Çocuk ya da yeni gelecek olan kişi geçmiştekinden de daha fazla baskılar yapabilir. İş gelenin içerisindeki matematiği ve sistemi anlayarak iyileşebilmek ve dönüşebilmektir. Cildim ne yaparsam düzelmiyor demiş Neslihan. Kullanmadığım herhangi bir şey kalmadı demiş. Bakın bu durumdaki olan bütün dostlarımız, ciltleriyle ilgili sorunları olan dostlarımız, ciltlerinizi iyileştirebilirsiniz. Şimdi bakın detoksumuza katılan, biz bu detoks 2000 dostumuzu aldık. Geçen sefer 2000, bir de 8650 kişi almıştık. Onda hani rahat dedik, herkes katılsın yaparız dedik ama baktık ki öyle çok da ilgilenmiyor. Yani bu 2000 şeyde günlük 5-600 tane arkadaşlarım mesaj yanıtlıyordu. Bir de tabii ki arada birbirleriyle de mesajlaşmalarına rağmen yani detoksu bir kere daha yapıp hayırlısıyla artık belli plan ve program doğrultusunda hani bu alanda sizler ilkbaharı, sonbaharı böyle belli sistemler içerisinde, belli dünyanın her tarafında yapabilecek bir ağ arkadaşlarımız oluşturmak üzereler. Çok az kalmış yapay zekalarla. Hani artık Ünal Güner de sizlerle beraber gelecek. Yani güzel güzel detoksunu yapacak yani. Gerçekten çünkü her birinizin orada sorumluluğu sizlere yani bütün o bilgileri sadece aktarıyor olsak da gerçekten çok yoğun ve hani sorumluluğu çok fazla olan bir konu. Ve dünyada belki de şu ana kadar yapılmış en yoğun, en yüksek katılımlı olan detoksları yaptık. Hani dünyanın herhangi bir yerine biz böyle söylediğimizde çok şey yapıyorlar. Yani biz yüz binlerce detoks yaptık kişiye. Hani böyle şey zannediyorlar yani hani ne yaptınız hani smoothie mi önerdiniz falan diyorlar. Öyle değil. Bir de operasyonlardan kişi kendilerini geçirdiler. Kendi sorumluluklarını alarak biz sadece rehberlik ettik tabii onlara. Fener tuttuk, ışık tuttuk. Işığı gören alanlar kendi hayatlarını çok iyileştirdiler. Tabii ki direnenler de vardı ama %90'ın çok üzerinde bir fayda, bir şükür ve dua aldık. Herhalde zaman zaman da arkadaşlarım bunlarla ilgili sizlere paylaşımlarda bulunacak. Şimdi bakın ciltle ilgili konular. Şimdi eğer cildinizle ilgili bir sorunuz varsa bileceksiniz ki öncelikle sizin alabilme ile ilgili bir sorununuz var. Alabilme ile ilgili bir sorununuz varsa akciğerlerle ilgili, nefes alma ile ilgili bir sorununuz var. Nefes alma ile ilgili bir sorununuz, akciğerleriyle ilgili bir sorunuz varsa bir şeyleri bırakma
yer açma ve yer boşaltma ile ilgili bir direnciniz var. Öyleyse cildinde çeşitli rahatsızlıklar olanlar, işte bir sürü benekler, aşırı kırışıklıklar, sivilceler, işte diyelim ki herhangi bir şekilde orada yani olması gerekenden fazla bir şey varsa bu akciğerler. Ve akciğerlerle ilgili konu direktman anne ile ilgilidir. Anne ile ilgili helalleşememek, anneyi yeteri kadar kabul edememek, annenin yeteneklerini, gücünü yeteri kadar onaylamamak ve burada işte eril ve dişil dengeler, prensipler devreye giriverir. Nerede alamıyorsun? Şimdi alamayan ne yapar? Mutlaka saçar. Bir yerde dağıtır. Bir yerde kendine verilen emanetlerin değerini, kıymetini bilmez. Şimdi hani bunları anlatıyorum ya. Geçmişte Ünal da böyleydi. Geçmişte Ünal da ona emanet edilen bir sürü güçler, bir sürü hani böyle şeyler bunların değerini bilmezdi. Mesela 20'li yaşlarda yani her ay bir bakıyordum böyle çok güzel o dönemde iyi rakamlar kazanıyordum. Ve kasalar hani böyle paralarla doluyor ve diyordum yani ne yapacağım ben bu paraları? Çünkü alamıyor ve nasıl kullanacağını bilmiyor. Baya böyle bir işte artık hani yanımdaki bir iki tane banka var. Müdürleri o zaman Ünal'dan düşünün günlük bazda ödünç paralar istiyordu. Ve o kasayı Ünal alamadığı için o gün çaldırdı o zaman da. İçeride de 4 tane koruma kalıyor bilmem ne. Ama hiç öyle bunlar değil. Alamıyorsan gider, saçarsın, verirsin. Tabii ki o alamamanın sebebi bir baktık ki arkada bir sürü şeyler bırakamamışız. Bırakamadığımızda da biz veriyor gibi yapıp saçmışız bazı şeyleri. Çok şükür zamanla öğrenerek, anlayarak her birimiz bu yolda bir sürü şeyler öğreneceğiz. Talebeyiz, öğrenme yolundayız, yolcularız. Ve bize verilenleri, sunulanların önce kıymetini bilerek ve bir şey sunuluyorsa da veren bir aracı olduğunu bilerek alabilmek. Anadan babadan gelen miraslarınızı alın, alabilen olun. Veren kim? Ya annemden gelen işte 3 liraydı, 5 liraydı, babamdan olsa ne olacaktı? Hayır. Kökünün, soyunun sana uzattığı mirası önce al. Aldıktan sonra ne yapacağına karar verirsin. Almadan saçanlar saçılır. Kulakları çekilir. Böyle birçok kişilerin işte yok hacizlik olması, yok bir sürü böyle işte değişik şekilde şok ekonomik böyle sıkıştırmalara uğramalarının sebebi köklerinden gelen güzellikleri, mirasları, bilgileri almayı reddetmeleridir. Ben de geçmişte hani almakta çok zorlandığım konular vardı. Bir sürü insanların üzerine verdim. Almayayım da ne yapıyorsa gitsin bilmem ne. Hayır, onlar bize Allah'ın verdiği, sunduğu miraslardır. Ya tamam da anamdan kaldı. Ona nereden kaldı? Babamdan kaldı, şu kazanmış. Hayır, her bir hak size ondan verilir ve ondan geleni güzel bir şekilde alabilen olun ki cildiniz iyileşsin. Şimdi bu arkadaşım yazsın. Alabilme ile ilgili, cilt sorunları ile ilgili hani bana biraz önce söyleyen dostumuz nerelerde alamıyor? Değil mi? Şimdi yazsın biz de buradan diyeceğiz ki evet bak gördün mü alamama ile ilgili böyle konular var. Gel şimdi alabilen olalım. Alacağız ama boş yer yok. O zaman önce bırakabilen olalım. Vazgeçen demiyorum. Vazgeçmek biraz gönülsüz oluyor. Her halükarda vazgeçenlerin de biraz kulakları yine çekiliyor. Öyle söyleyeyim. Sol ayak bileği ağrısı demiş. Nasıl okuyalım? Şimdi bakın arkadaşlar. Sol bir kere dişi, evet madde, dünya. Fakat dışarıdaki o kapsül sizin dizleriniz, içerideki kalçalarınız, iç şey ve orta yani şu
ayak bileği ise şurası sizin lenflerinizdir. Şöyle 3 tane burada lenf alanınız vardır. Şimdi özellikle buralardaki burkulmalar, incinmeler o enerji alanına giderkenki dirençleriniz, yürümek, ilerlemek istemeyişiniz ve alanınızı daraltmanızdan kaynaklanır. Öyleyse yürüyeceğiniz ve ilerleyeceğiniz alanda esnekliğe özen gösterin. Genişletin alanlarınızı ve özgür bir şekilde dişiye, dişiliğe, maddeye, dünyaya güzel bir şekilde ilerleyen olalım. İş ortaklık konularında ben değiştim. Hayatım değişmiyor. Ne yapabilirim demiş. Sevgili dostum, bakın ben değiştim ama hayatımdakiler değişmiyor demek kendini kandırmak demek sevgili dostlar. Olan doğruyu söyler. Yani sen zaten gerçekten fark edip dönüşseydin şu ana kadar, bu hepimiz için, hayatındakiler de hayatının alanı da yönü de tamamen dönüşürdü. Ben geçmişte hayatımın içinde birkaç kere öldüm. Yani diyelim ki bir arkadaş çevrem var, etrafımda bir sürü tanıdıklarım vesaireler var. Yani onlar bayılıyorlar, ben onlarla arkadaşlık, dostluğa bayılıyorum. Bir bakıyorum bir enerji esiyor ve onların hepsi ölüyor ve hiç kimse kalmadı geçmişte. Ben de onlar için öldüm, onlar da. Arada hiçbir şey yok ama bir bakıyorsun orada ölüyorsun. Kimsenin kimseye söyleyecek bir şey yok ve bütün alanın değişiyor, işin değişiyor. Bazen semtin, bazen şehrin, bazen ülkenin dahi değişebiliyor. Sen gerçekten dönüştüğünde. Ve geçmişe dediğim gibi böyle birkaç kere ilişkilerde, arkadaşlıklarda, dostluklarda yani hani hiç yanından çıkmam, ölene kadar yanındayım diyen yanına yaklaşamıyor mesela. Ya bir şey var mı? Yok. En yakın akrabaların da olabiliyor. Onun için senin dönüşmen çok önemli ve tabii şu var. Sen dönüştükçe, yukarılara doğru gittikçe dağın zirvesine doğru kişiler azalabilir. Şimdi benim etrafımda çok kişi var ama yakınımda daha az süzme kişi var. Yani çünkü ovalara gittiğinde herkes deniz kenarında, ovalarda. Ama çık şimdi dağların başına, Ağrı Dağı'nın tepelerine, zirvelerine kaç kişi var? Everest'in orada kaç kişi var? Yani gidiyorsun K2'de bilmem ne de 2-3 kişi görsen çok çok iyi. Onun için her biriniz tekamül basamaklarını çıktıkça, ilerledikçe çevrenizdeki insan sayısı biraz azalabilir. Bu kötü bir şey değildir. Size yine faydalı, sizi anlayacak, sizinle irtibat kuracak ya da fayda alışverişi yapacaklar kalırken birazcık hani böyle lahananın etrafındaki daha boş olan yapraklar gidebilir. Bunları da kolaylıkla bırakan olun. Yani acımak, ay şöyleydi böyleydi, kesip atın ve bırakabildikçe yenisi, yenilikler, güzelliklerle bize dolu dolu akacaktır. Akılır, akarlar. Evet bak akan da akar. Evet. Sol kuyruk siyatiği ağrıları nasıl oluşur demiş sevgili dostumuz. Şimdi tabii ki burada bedenin en uzun sinirlerinden bir tanesidir. Hatta belki en uzun siniridir siyatik sinirimiz. Şimdi özellikle gerek bel omurlarımızda, gerek sakrum civarındaki çeşitli hani böyle kemiklerin aralarından çıkan sinirlerimiz öncelikle duruş bozuklukları ve yaşanan çeşitli travmaların etkileriyle buradaki sinirleri sıkıştıracak kemiklerin bazı hareketleri olur. Şimdi burada çok önemli bazı kavramlar anlatmak ve aktarmak istiyorum. Şimdi diyelim ki bu işte sol taraftaki bir de geçmiş dişi taraflarımız yani anne tarafınız, babanızın madde tarafı,
madde içinde yaşadığınız geçmişten gelen çeşitli sıkıştırmalara ihtiyaç duyduysanız bu sinir biraz sıkışır ve baskıya uğrar. Şimdi bu işin bir tarafıdır. Ama şimdi diğer taraftan bu her birimizi ilgilendiren bir şeydir. Şimdi hayat içerisinde yine geldik aydınlıkla karanlığa. Hemen bak kampa atıflarda bulunuyoruz. Hayat içerisinde herhangi bir olay, herhangi bir ruhsal, manevi durum karşısındaki duruşunuz, bir insanın karşısında duruşunuz, bir fırtınanın, bir doğal afetin, bir olayın, bir ilişkinin, bir kayıp ya da herhangi bir şekilde bir alışverişin karşısındaki duruşunuz sizin işte o eril ve dişil enerjinizin dengesi sizi sağlıklı ya da sağlıksız yapan en önemli unsurdur. Şimdi diyelim ki yolda yürürken ben mesela bakıyorum bazı kişiler şöyle yürüyor. Değil mi? Bazı kişiler böyle yürüyor. Bazı kişiler şöyle yürüyor. Bazı kişiler şöyle yürüyor. Bazı kişiler şöyle yürüyor. Bazı kişiler şöyle yürüyor. Şimdi bunların her birinin bir anlamı var. Kimi hayata, yaradana dikleniyor. Kabadayılık yapıyor hayata, hayatın kanunlarına, kurallara, otoriteyle kavgalı. Kimisi kibrediyor, kimisi aşağılık duygusu ve kompleksiyle bakıyor. İşte bunlar en içerideki, en derindeki çeşitli enerji alanlarımız ve bunları biz çözemediğimizde, iyileştiremediğimizde birçok işte bizim duruşumuzu daha da bozacak çeşitli rahatsızlıklarla buluşuyoruz. Şimdi diyelim ki bebekken bakıyorsunuz her birimiz çocukken çok sağlıklı bilmem ne duruşlarımız olabilir. Fakat yaş ilerledikçe özellikle kas çekilmeleri, kasların boyun kısalmaları, herhangi bir yerdeki esnekliklerimizi kaybediyor olmamız, bazı hareket özgürlüklerinden yoksun olmamız, içeride eril ve dişil enerjiyi doğru yerde doğru şekilde kullanmayışımızdan kaynaklanır. İşte biz geçmişte bir dişi bacağımızdan, paçamızdan tuttu çekiyorsa siyatik sinirimiz orada sıkışır. Kim geçmiş dişilerin? Annen, babaannen, işte kayınvaliden, işte atala ya da geçmişte yaşadığın bir maddi ya da bedeni olay ya da dişilikle ilgili bir olay. İşte bunlar nereden etiğini çekiyor ya da sen bunları nerede bırakmadıysan işte orada siyatik sinirini sıkıştırıyorsundur. Tabii ki bunlarla ilgili özellikle bedensel, fiziksel olarak da yapacağımız bir sürü şeyler vardır. Oraları işte disklerin içerisinden açabilmek, yeteri kadar su içebilmek, sinir sistemini besleyen, ağaç elementini besleyen şey sudur. Ve yani ağaç elementi aynı zamanda karaciğer ve safra kesesidir. Sinir sistemi ağaç elementidir ama ağacı besleyen şey sudur. Yani hormonlarınız, üreme organlarınız, mesaneniz gibidir. Bunları iyileştirmek çok önemlidir. Yeteri kadar onun için su içmek, nefes almak burada birinci derecede önemlidir. Su derken tabii ki ışık suyu bizim tuzlu sularımızdan almak önemli. Diğer taraftan da şu var ki işte belli egzersizler benim YouTube'da olsun işte özellikle detoks programlarımızda bu tip rahatsızlığı olanlarla ilgili özel yaptırdığımız hareketler de vardır. Bunlarla ilgili de İstanbul'a geldiğimde inşallah çok değerli birkaç tane arkadaşım var. Onlarla beraber sizlere program yapacağım ve fiziksel, bedensel rahatsızlıklarınızı iyileştirmek üzere uygulamalar olarak da göstereceğim. Hani bütün bu boyun, bel, omuz, bunların çıkıkları, kırıkları, incinmeleri, kas yırtıkları bunların her bir tanesi doğal yollardan iyileşir sevgili dostlar. Ben mesela 19 yaşındayken sağ omuz kaslarımı yırtmıştım. Rotokaflar o zaman 5 tanesi birden yırtılmıştı. Arkadaşlar böyle beni yeteri kadar bilmediğim bir spor branşının içerisine götürüp ben de böyle o yoğun bir şey yapmıştım, giriş yapmıştım orada. Çok şükür hani kendi deneyimlerimle
iyileştirmiştim. Ki o zaman Türkiye'nin en iyi cerrahlarından bir tanesi bizim anatomi hocamızdı. Ona sorduğumuzda hemen ameliyat yapalım ama ameliyattan sonra sadece kolun şu kadar kalkar, şunu yapamazsın. Ama dedim bu bir sakatlık, başka çare yok. Şu andaki tıbbın geldiği en son şey. Peki dedik biz öğrendiğimiz şeyler kas gelişir, büyür, zaten yırtılarak bilmem ne yapar. Ve o dönemde kendim bir kas geliştirme çalışması keşfettim. Kendi üzerimde bunu kullandım. Ve üniversitede ve çeşitli ortamlarda da birçok arkadaşımın kas yırtık ve rahatsızlıklarını bu yöntemle iyileştirdik. Ondan sonra da hani dilden dile bayağı bir aktarımlarla arttı ki buradaki temel esas vücudun kendini yenileyebilme özelliği vardır. Kasların, kemiklerin, organların yenileyebilme özelliği vardır ve kaslar bu konuda çok hızlı hareket ederler, çok hızlı gelişirler. Sadece acele etmeden doğru bir şekilde bir bebek gibi besleyerek eskisinden de çok daha güçlü olur. Yani benim mesela o zaman uzak doğu sporları yapıyorum. Bir yurt dışındaki bir milli musabakada 5 dakikanın içinde 3 kere omuzum yerinden çıktı. Hani bir tanesinde ailem de oradaydı. Annem bağırıyor. Bırakın oğlumun omzunu, kolu gidiyor bilmem ne yapıyor. Gacırtı bütün stadyumda inledi. Ve o halden o bütün işte eklemleri, kasları yavaş yavaş çalıştırarak geliştirmek mümkün. Özellikle tabii ki gereği kadar doğru beslenmek, detoks programları, hani neyin ne işe yaradığını bilmemiz bakın. Bugün aslında birçok ülkemizde çok yetenekli, çok değerli doktorlarımız, sağlıkçılarımız, fizyoterapistlerimiz, nöral terapistlerimiz, harika çok güzel iş yapan kişiler var. İş bilimler arası bağlantıları kurabilmek. Yani aynı zamanda bugün işte kuantum fiziğini de, simyayı da, kimyayı da, matematiği de, tıbbı da, geleneksel tıbbı da bunların her birini bir birlikte alarak, ele alarak yapmak ki zaten biliyorsunuz İbn Sina Kadim Şifa Vakfı modern teknolojinin ve modern tıbbın güzel bilgileriyle geleneksel tıbbın binlerce yıllık deneyimsel bilgilerini birleştirerek sizlere bir sürü çok güzel çalışmalar yapıyor. Şifalar aktarıyor, eğitimler veriyor. İşte doktor adaylarının yetişmesinde, onların burslar almasında, dünyanın dört bir tarafındaki çocuklara, gençlerimize eğitim destekleri veriyor. Gerek tercümeler konusunda çalışıyor. Üniversitelerimize beraber yeni birçok bitki desteklerinin yapılmasında, bitkisel fitoterapi ilaçlarının yapılmasında bir sürü çalışmalar, araştırmalar yapıyor. Ve çok şükür ki zaten sizler değerli dostlarımız vakfınızı destekleyerek, hepimizin vakfını destekleyerek gittikçe büyütüyorsunuz ve bir de atalık tohumlarımız var tabii ki vakıfta. O atalık tohumlarla da neler oluyor neler yakında bunlarla ilgili size bir sürü çok güzel şeyler anlatacağım özel olarak. Şimdi gelelim yeni sorularınıza. Evet şurada merhaba hocam 37 yaşında hala dikkat eksikliğim var. Bazen gündelik yaşamımda beni zora sokabilir. Evet, dikkat eksikliği ne kadar önemli bir konu. Arkadaşlar, şimdi bazen benim de karşımda bazen çalışma arkadaşlarım ya da yakın dostlarım bir bakıyorum ki yani orada değil. İşte yeteri kadar bir işe özen göstermemiş, yeteri kadar işte bir konuya dikkat etmemiş. Hemen kendime dönüyorum. Ünal diyorum. Bunu seyrediyorsun. Sen nerede gözden kaçırıyorsun kendini? Ve bir bakıyorum ki bazen şöyle bir şey yapmışım. Yani aynı anda birkaç tane işi yapacağım diye kendime acelecilik yapmışım. Ve o acelecilik yaptığım süre içerisinde de saçılmışım. Ve bu saçılma esnasında da yeteri kadar herhangi bir olaya bu sefer özenle dikkat edemediğim için göremediğim, atladığım yerler olmuş. Ve bu sefer işte bir yakın arkadaşımda ya da birlikte çalıştığım bir dostumda bu gözüme batıyor ve ona da kızıyorum o anda. Aa diyorum ya bu kadar basit bir şeyi görmedin mi diyeceğim şak. Ünal nerede görmüyorsun ve göremeyeni görüyorsun.
Hemen kendine dönüyor insan. Sizler de öncelikle eğer herhangi bir konuda yeteri kadar dikkat edemiyorsanız öncelikle dikkat dağınıklığımız var. Dikkat dağınıklığımız varsa kendimizi dağıttığımız, saçtığımız yerler var. Eğer bu kadar saçıldıysak da hem önceliğimizi yeteri kadar bilmiyoruz hem nereye gideceğimizi ve sonucu görmüyoruz. Bu arkadaşlar öncelikle baba ile helalleşecekler. Bakın, dikkat dağınıklığı olanlar baba ile helalleşecekler çünkü erille yaşadıkları durumlardan, içeride gizli kızmalar, yeteri kadar hani böyle doğru değerlendirememe ve yargılama kaynaklı olarak erille içeride bir sorun, problem yaşamaktadırlar. Şimdi bazı arkadaşlar da şey diyor, ya olur mu diyor, benim babamla aram o kadar iyi ki, o kadar güzel alışverişlerimiz var ki, hatta ben babama aşığım diyor. İşte tamam diyoruz bak, sen babana aşık isen bu da bir sorun. O senin baban olacak. Baban çok değerli, çok kıymetli, senin saygı duyduğun bir geçmiş gelecek plan olacak. Geçmiş bir ruhsal planın olacak. Ama senin şu andaki ruhsal planın kocan, gelecek ruhsal planın oğlun olacak. Mesela bunun gibi. Ve şimdi bu kavramları doğru şekilde yerlerine yerleştirenler için de adım adım öncelikle bir yerde, yani burada olmanın bilgisi başlıyor. Zamanla kavga bitiyor. Yani siz bir zaman içerisine çok fazla şey yerleştiriyorsanız öncelikle bol bol hapşurursunuz. Bakın nereden nereye. Çünkü zaman sizin için yetmiyordur. Hayır, zamanı bereketlendirebiliriz. Bir zamanın içerisinde bir sürü şeyler yapabiliriz. Biz zamanı çarçur ettikçe zaman yetmiyor gibi gelir. Oysa ki sakinleştikçe, dingin ve hedefi görerek adım adım ilerledikçe bir bakarız ki o zaman ne kadar da zenginleşmiş, ne kadar da bereketlenmiş. Onun için böyle her birimizin bereketli zamanları olsun diyelim. Sevgiyle kucaklandınız. Hoşça kalın.